Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına kırmızı ve yeşil kapya biberlerle çok pratik bir turşu tarifi hazırladım. Biberlerimin çekirdek kısımlarını temizleyip lokmalık olacak şekilde doğradım. Turşuma birazcık acılık vermesi için 3 tane acı sivri biberi minik minik doğrayıp biberlerime ekledim. Turşumda temizlenmiş, doğranmış haliyle toplam 1,5 kilo biber kullanmış oldum. Genişçe bir tencereye klasik su bardağı ile 1 su bardağı zeytinyağı aldım. Hemen üzerine yine aynı çay bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı da üzüm sirkesi ekledim. Dilerseniz elma sirkesi veya dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 2 tane küp şeker ve 1,5 tatlı kaşığı kadar salamura tuzu, iri tuz ekledim. Şeker ve tuz eriyinceye kadar karıştırdım ve turşu suyumu kaynamaya bıraktım. Turşu suyu kaynar kaynamaz önceden doğramış olduğum bir baş sarımsağı ilave ettim ve bir taşım sarımsaklarla birlikte kaynamasını sağladım. Sarımsak kullanmayabilirsiniz veya damak tadınıza göre artırabilirsiniz miktarını. Ben 1,5 kilo için bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakların ilk kokusu çıkınca üzerine doğranmış biberlerimi ilave ettim. Turşu suyunun her yerine gelmesine dikkat ederek biberlerimi iyice karıştırdım. Bu aşamada karıştırma işleminin kolay olması için genişçe bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Biberlerin daha çabuk yumuşaması, daha iyi kıvam alabilmesi için kapağı kapalı olarak ara sıra karıştırarak biberlerimi pişmeye bıraktım. Turşunuza ekstra su ilave etmenize gerek yok. Verdiğim ölçüler tamdır. Zaten bir süre sonra biberlerin kendi suyunu bıraktığını göreceksiniz. Biberleri çok yumuşatmadan pişireceğiz. Birazcık diriliğini kaybetmesi yeterli olacak. Bunu da yeşil biberlerin renginin hafifçe birazcık açıldığını gördüğünüz zaman kıvamının geldiğini anlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık daha fazla kaynatma işlemi yapmayacağız. Hemen üzerine doğranmış yarım demet maydanozu ilave ediyorum. Maydanoz her tarafına gelecek şekilde karıştıracağım ve daha sonrasında hemen ocağın altını kapatacağım. Bu aşamayı kesmedim çünkü çok fazla pişirme işlemi yapmayacağımızı söylüyorum. Ne kadar daha ocakta tuttuğumu görebilmeniz için kesmeden bu aşamayı göstermek istedim sizlere. Turşumuz sıcakken kavanozlama işlemi yapacağım için bir yandan da kavanoz kapaklarımı kaynamaya bıraktım. Maydanozlarla da iyice özleşip kıvam alan turşumuzu artık ocaktan alabiliriz. Biberleri ocaktan aldığım kıvamı bir kez daha göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz maydanozlar bile rengini kaybetmemiş olacak. Yani çok kısa bir süre kaynatma işlemi yapacağız. Sadece biberlerin diriliğinin gitmesini sağlayacağız. Daha sonra hemen kavanozlama işlemine geçiyoruz. Ben böyle küçük boy kavanozlar kullanıyorum. Tüketmesi çok daha kolay oluyor. Kavanozlama işlemini bir turşu hunisiyle yapıyorum. Kavanozların tam ağzına göre olduğu için dış kısımlarına bulaşma riskini en aza indirmiş oluyor. Mutlaka tabii kavanozların dış kısmını bir kez elden geçirmenizi, temizlemenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde turşularınızda kapak atma, bozulma riski olabilir.
Uzun süre saklamak için hazırlıyorsanız turşularınızı, yani hemen tüketmeyecekseniz, birkaç ay boyunca saklamak istiyorsanız kavanozlarınızı ve kapaklarınızı mutlaka önceden kaynatmanızı tavsiye ederim. Mümkünse yeni sıfır kapak kullanmanızı, değilse de kesinlikle aşınmamış kapak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kesinlikle bozulmayacak, 2 sene boyunca bile saklayabileceğiniz turşular hazırlayabilirsiniz. Biberlerim soğumadan sıcak sıcak kavanozlama işlemine devam ediyorum. Çünkü vakumlama işlemi için tekrar bir kaynatma yapmayacağız. Sadece biberlerin sıcaklığı ve kaynatmış olduğumuz kavanoz kapaklarının sıcaklığı vakumlama işlemi için yeterli olacak. Hem şişeler hem kapaklar çok sıcak olduğu için mutlaka bir bez yardımıyla tutmanızı, yanma riskini en aza indirmenizi tavsiye ederim. Burada da hemen küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Kavanoz kapaklarınızı yerleştirirken 2 geri 1 ileri tekniğini kullanırsanız çok daha iyi vakumlandığını, çok daha çabuk sıkıştığını ve konserve haline dönüştüğünü göreceksiniz. Eğer bu şekilde 2 geriye doğru, bir kez de ileriye doğru sıkıca kapatırsanız kapakları, kavanozlarınızı ters çevirmeye bile gerek olmadan hemen içeriye doğru çekildiğini, vakumlandığını görebilirsiniz. Ama eğer tamamen emin olmak istiyorum, risk almak istemiyorum diyorsanız da bu tekniği kullandıktan sonra da ters çevirerek soğutabilirsiniz kavanozlarınızı. Şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Kavanoz kapaklarımız hemen bu tekniği uyguladığımız zaman içeriye doğru çekiliyor. Yani vakumlanmış oluyor. Bu şekilde düz olarak da eğer soğutursanız herhangi bir bozulma olmayacaktır. Dediğim gibi risk almak istemiyorsanız da mutlaka ters çevirin. Tüm kavanozları hazırladıktan sonra üzerine temiz bir örtüyle örterek bir gece boyunca hiç kıpırdatmadan olduğu yerde soğumaya bırakmanızı tavsiye ederim. Turşumun son halini, kıvamını da göstermek istiyorum. Biberlerimiz yumuşamış, turşu kıvamını almış ama hala kütür kütür, çok lezzetli bir halde. Bekleme gerektirmeyen, hemen yapıp hemen tüketebileceğiniz biber turşusunu, kapya biber turşusunu eğer daha önce denemediyseniz mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.